Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kardiyoloji uzmanı Doktor öğretim üyesi Serdar Yılmazer. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Cemile Hanım. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar Nur Bey. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Hocam şimdi kardiyoloji deyince kalple aslında sorulacak onlarca soru varken ben şimdi kalp kapak hastalıkları nedir diye başlamak istiyorum. Kalp sağlığımız çok önemli. Siz de takdir edersiniz. Çünkü baktığımız zaman dünya üzerinde en önemli ölüm ve hastalık sebepleri şu anda kalp damar hastalıkları ve maalesef onkolojik yani kanser hastalıkları. Kalp damar hastalıkları arasında kalp kapak hastalıkları da çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü baktığımız zaman geriden geçmişten çocukluk çağından gelebilecek bazı süreçlerin sonucu olabilir veya şu andaki yeni edinsel hastalıklar sebebiyle olabilir. Şimdi en başta kalbimizde 4 tane kapak var. Onu bir netleştirelim. Kalbimizdeki 4 tane kapak şeylerdeki gibi, musluk sistemlerindeki gibi. Yani açılır, kan böyle içinden geçer, kapanır, kanın geri kaçmasını önler. Eğer bu kapaklarda doğuştan gelen, çocukluk çağında geçirilen hastalıklar veya erişkin çağındaki başka hastalıklar sebebiyle bir anormallik ortaya çıkarsa bu kapağın açılmasında veya kapanmasında bozukluk ortaya çıkar. Ya bu kapak daralır, böyle açılması gerekirken açılamaz, bu kadar kalır. Veya kapanacağı zaman böyle kapanması gereken yere böyle geriye doğru kaçar. O zaman da kapak hastalıkları ortaya çıkıyor. Evet. Hocam bahsettiniz ama 4 tane kalp kapakçığı var diye. Asıl bu kalp kapakçıklarının misyonları, görevleri tam olarak vücudumuzda ne? Kanın tek taraflı geçmesini sağlar ki kan geriye kaçmasın. En önemli fonksiyonu odur. Ortaokul, lisedeki biyoloji bilgilerinizden hatırlarsanız vücudumuzda bir büyük dolaşım vardır, bir de küçük dolaşım vardır. Büyük dolaşım oksijenlenmiş yani temiz kanı vücutta dolaştırır. Küçük dolaşım da kirli kanı kalpten alıp akciğere gönderir. Bu dolaşımda kanın tek yönlü, tek bir tarafta hareket etmesini sağlar, geriye doğru kaçmasını önler. Evet. Peki kalp kapak hastalıklarında temel süreç nedir? Temel süreç bu kapakların yapısının bozulmasıdır. Esasında kapaklar dediğimiz çok elastik yapılardır. Böyle kıkırdağa benzeyen elastik yapılardır. Bu yapılarda bozulma ortaya çıktığı zaman bu kapağın açılması veya kapanması zorlanıyor. Özellikle kalbimizin sol tarafındaki kapaklar hastalanmaya veya bozulmaya daha eğilimlidirler kalbin sağ tarafındaki kapaklara göre. Evet. Hocam peki kalp kapağı rahatsız biri. Normalde bizim bir fizyolojik sürecimiz var ve bu gayet normal bir şekilde sürüyor, devam ediyor. Bizi rahatsız etmiyor. Size herhangi bu hasta grubunun gelmesi için ne şikayetin olması lazım, ne zorluyordur ya da onunla ilgili nasıl bir belirtiyle size özellikle gelir? Kalp kapak hastalıklarının çok çeşitli belirtileri olabilir. İnsan vücudu mucizevi bir varlık tabii ki. Bazen çok çeşitli şikayetlerle geliyor ama genel olarak gördüğümüz bizim kalp kapak hastalıkları en fazla geldiği şikayetler eforla gelen yani egzersizle gelen nefes darlığıdır. Normalde yürüyebildiği mesafeyi artık yürüyemiyorsa, eskiden rahat rahat çıkabildiği merdivenleri artık çıkamıyorsa, nefes darlığı hissediyorsa bu kalp kapak hastalıklarının bir belirtisi olabilir. Bu tabii ki başka hastalıkların belirtisi de olabilir ama en önemli altında yatan sebeplerden bir tanesi kalp kapak hastalıklarıdır. Diğer bir belirtimiz de çarpıntıdır. Çünkü kalbin sol tarafındaki kapaklarda oluşacak problemler bir süre sonra kalp boşluklarında büyümeye, kalpte büyümeye, kalp yetersizliğine yol açar. Ve bu ritim bozukluklarını beraberinde getirir. Bu ritim bozuklukları da çarpıntıya yol açar. Bu bir süre sonra böyle bir iç içe geçmiş tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor sürecine döner. Yani o çarpıntı da kalp yetersizliğini arttırır ve kapaklardaki problemi daha da arttırabilir. Evet. Peki kalp kapak hastalarında bu teşhis yöntemleri nelerdir hocam? Kalp kapak hastalığında teşhis yöntemlerimiz çok değişik teşhis yöntemlerimiz var. Kardiyoloji bu konuda yani benim branşım özellikle teşhis yöntemlerinin çeşitliliği konusunda lebiderya bir branş. Ama kapak hastalıklarına baktığımız zaman bizim açımızda en önemli teşhis yöntemi tabii ki en başta iyi normal bir hekim muayenesidir, kardiyoloji muayenesidir. Kardiyoloji muayenesinden sonra biz kardiyoloji uzmanları
ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonu yaparız. Belki görmüşsünüzdür, yaptırmışsınız. İzleyenlerimizin arasında yaptırmış olanlar olabilir. Bu göğüse jel sürüp bir aletle böyle bir bilgisayar ekranında kalbe bakıyoruz. Yani en temel anlatabileceğim mekanizması o. Ultrasonla kalbi inceliyoruz. Burada kalbin yapısını, kapakları, kalbin kasılmasını çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Buna biz ekokardiyografi diyoruz. Yani kalbin ultrasonla incelenmesi. Kalbin ultrasonla incelenmesi bu noktada bizim için en önemli teşhis yöntemlerinden bir tanesidir. Onun haricinde anjiyo, tabii ki kapak hastalıklarında bütün herkes anjiyoyu damar hastalıklarının bir teşhis yöntemi olarak bilir ama esasında kalp kapak hastalıklarında önemli bir teşhis yöntemidir. İkinci basamakta anjiyo geliyor. Onun haricinde yapılabilecek başka daha nadir kullandığımız testler var ama iki ana testimiz bunlardır. Peki hocam, kalp kapak rahatsızlıklarında özellikle en çok kullandığımız tedavi yöntemi ne? Ya da sağ kalpte ya da sol kalpte böyle bir ayrım var mı tedavi yöntemleriyle ilgili? Ya da operatif ya da non operatif diye bir tedavi ayrım yöntemlerimiz var mı? Özellikle tercih ettiğimiz tedavi yöntemleri nelerdir? Şimdi tedavi yöntemleri tabii ki kalp kapak hastalıklarında çok çeşitli. En başta sebebini bulmamız lazım. İzleyenlerimizin duydukları bir şeyi bu arada açıklayalım. Kalp romatizması dediğimiz bir süreç vardır. Çocuklukta özellikle beta mikrobuna bağlı geçirilen sık boğaz enfeksiyonları sonrası bunun kalp kapaklarında tutulumu olabilir. Biz buna kalp romatizması diyoruz. Ve bu özellikle 25-30 yaşından itibaren kapaklarda daralmaya veya yetersizliğe yol açıyor. Böyle süreçlerle ilgili olduğu zaman özellikle kalbin sol tarafındaki kapaklarda ameliyatsız balon yapabiliyoruz. Ama seçilmiş vakalarda tabii. Her zaman için kalp kapak hastalıklarının ana tedavisi maalesef hala cerrahidir. Ama şunu da unutmamak lazım. Kalp damar cerrahisi kliniklerinde, ki kalp damar cerrahisi klinikleri bizim en yakın çalıştığımız kliniklerdir. Bu kliniklerde açık kalp ameliyatları çok daha güvenilir, hastalarımızın için çok daha sağlıklı bir şekilde yapılabilir durumda. Ama istisnai durumlarda uygun olan kapak hastalıklarında, özellikle mitral kapak darlıklarında kasıktan girip balon yapabiliyoruz. Bir de son yıllarda TAVI dediğimiz bir yöntem var. TAVI nedir? Trabzon, Adana, Van, Iğdır diye yazılıyor. Hastalarımız, izleyenlerimiz onu ameliyatsız kapak değişimi olarak biliyor. Kasıktan girip özellikle kalbin sol tarafındaki aort kapağı, kireçlenmiş aort kapağı açık cerrahiye kalmadan değiştirebiliyoruz. Ama bu da hiçbir zaman böyle şöyle de lanse edilmemesi gerekir. Orada cümleyi yanlış kurdum. İzleyenlerimiz alınmasın lütfen. Bu bir şey değildir. Böyle bir güllük gülistanlık, süper, her şey yolunda gidecek, %100 garantili bir yöntem değildir. Tıpta hiçbir şeyin garantisi yoktur. Ve bu yöntemin de, TAVI'nin de belirli riskleri vardır. Uygun seçilmiş hastalarda açık kalp cerrahisine göre daha az düşük riskle, açık kalp cerrahisinin getirdiği ameliyat sonrası bakım sürecinin daha rahat atlatılabileceği bir tedavi yöntemi olarak hastalarımıza önerebiliriz. TAVI'yi bizler yapıyoruz kalp damar cerrahisi arkadaşlarımızla beraber. Bu bir ekip işidir her zaman için. Bu ekip sürecinde karşılıklı görüş alışverişi, konseyde konuşarak hangi hastamıza hangi tedavi önereceğimizi net olarak söylüyoruz. Yani kalp hastalıklarında açık kalp ameliyatı şart değil. Değil. Değil mi? Şart değil ama açık kalp ameliyatı biz kardiyoloji veya kalp damar cerrahları olarak açık kalp ameliyatı önerdiğimizde de hastalarımız, izleyenlerimiz korkmasınlar lütfen. Bu yolun sonu değildir. Hatta yeni bir sürece başlangıçtır. Hocam, ben merak ettiğim bir şey soracağım. Şimdi kalp kapak hastalıkları diye bir durum var sonuç olarak. Bu doğuştan değilse daha sonra oluşabilen bir durum oluşabiliyor. Biz bununla ilgili dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Bunu yaparsak daha dikkatli olur, daha faydalı olur diye bir durum özetleyebilir miyiz? Şimdi Ya da toparlayayım. Korunmak için kalp kapak hastalıklarından ne çok güzel önerirsiniz? bir konuya değindiniz Nuri Bey. Teşekkür ederim. Kalp kapak hastalıklarının sebebini iki ana kategoriye ayırabiliriz. Bir tanesi çocukluk çağında geçirilen sık boğaz enfeksiyonları, beta mikrobuna karşı. Diğeri de orta yaştan itibaren başlayan yaşın getirdiği kapaktaki kireçlenme. Şimdi beta mikrobuna bağlı olan süreçte özellikle çocuklarımızın boğaz enfeksiyonlarından, beta mikrobundan korunması çok önemli. Okullarda
salgınları mutlaka önlemek lazım. Streptokok dediğimiz. Streptokok, evet. Streptokok dediğimiz beta mikrobu. Bu beta mikrobunu özellikle okullarda çok hızlı yayılıyor. Yani bir sınıfta bir çocuk beta mikrobu olursa 5 gün sonra herkes oluyor, Yayılıyor. yayılıyor. O yüzden en başta okullarda bunun yayılımını çok iyi kontrol altına almamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği akılcı antibiyotik kullanımı kurallarına riayet ederek beta mikrobundan mutlaka, beta mikrobu olan çocuklarda boğazında antibiyotik tedavisiyle mutlaka bunun ortadan kaldırılması lazım ki ileriki yaşlarda kalp kapakları bozulmasın. Ola ki beta mikrobuna bağlı bir kalp romatizması ortaya çıktı. O zaman da tekrarlayan kalp romatizması ataklarından korunmak gerekiyor. Aylık düzenli kas içine yani kalçadan antibiyotiklerle 40 yaşına kadar korunma yapmak gerekiyor. Bu grubumuz. Diğeri de ortalama 50 yaşından itibaren başlayan yaşa bağlı kireçlenmenin getirdiği kapak problemleri. Bunlarda korunmanın en önemli yolu da bunun risk faktörlerinden korunmak. Yani kireçlenmeyi ortaya çıkaran süreçlerden korunmak. En başta sigara, fazla kilo, obezite, yüksek tansiyon ve kolesterol yüksekliği. Bu dört ana sebep. Eğer bunlardan mümkün olduğunca korunursak, o zaman kalp kapaklarımızda yaşa bağlı kireçlenme daha geç başlayacaktır veya hiç başlamayacaktır. Sağ olun hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kardiyoloji uzmanı, doktor öğretim üyesi Serdar Yılmazer'di. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.